Kanaldan herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere 555 entegresiyle açma ve kapatma buton üzerinden güzel bir devre hazırlayacağım. Hemen şöyle entegremizi uygun alana yerleştirelim. Bu devreyi entegre üzerinden dediğim gibi buton vasıtasıyla istediğiniz şekilde açma ve kapatma devresi olarak kendiniz tasarlayıp geliştirebilirsiniz. Yine aynı şekilde şöyle bir modül gösterecek olursam, bu dokunmatik bir modül. Buna bağlantıları sağladıktan sonra şurada zaten touch yazan kısmına dokunduğunuzda çıkışına bağlamış olduğunuz herhangi bir şey aktif olur. Dokunduğunuzda tekrardan devre dışı kalır. Yani aslında biz bu devreyi kendimiz oluşturmuş olacağız. Bu küçük devreyi kenara alıp hemen şimdi kendi projemize dönelim. 555 entegresinin PWM sinyalini alabilmemiz için 8, 4 ve 6, 2 numaralı pinlerini birbirine bağlamamız gerekiyor. Hemen şöyle 4 numara ve 8 numaralı pinleri birbirine bağlayalım. Aynı şekilde 6 ve 2 numaralı pini şöyle birbirine bağlantısını sağlayalım. Dediğim gibi PWM sinyalini alabilmemiz için 555 entegresinin bağlantısını bu şekilde yapmak zorundayız. Daha sonrasında arkadaşlar buradaki bağlantıları tamamladıktan sonra 10 kilo ohmluk direncimi devrenin, daha doğrusu buradaki sistemin 8 numaralı entegrenin 8 numaralı ayağından, şurası bizim 8, entegrenin yine aynı şekilde 2 numaralı ayağına 10 kilo ohmluk direncimin bağlantısını sağlıyorum. Sonrasında arkadaşlar 10 kilo ohmluk direncimizi yine entegremizin 2 numara ayağından alıp bordumuzun eksi hattına bağlantısını şu şekilde sağlıyoruz. 2 adet 10 kilo ohmluk direncim, bir tanesi 8 numaralı pinden 2 numaralı pine, diğer 10 kilo ohmluk direncim 2 numaralı pinden bordun eksi hattına bağlıyoruz. Sonrasında yapmamız gereken, şöyle 10 mikrofaradlık 103 kodlu bir kutupsuz kondansatörüm var. Bu da entegrenin 5 numaralı ayağından, şu şekilde 5 numaralı ayağından yine aynı şekilde bordumuzun eksi hattına bağlantısını sağlıyoruz. Daha sonrasında yapmamız gereken şey, entegremizin 1 numaralı ayağı her zaman eksidir. Yani bu değişmez. Sadece bu entegre için geçerli. Hatta şu anda zaten entegrenin pin bilgilerini ekranda görüyor olacaksınız. Entegrenin 1 numaralı ayağını da hemen şöyle bordumuzun eksi hattına bağlantısını sağlayalım. Yani bu entegrenin çalışabilmesi için gerekli ve uygun bağlantıları sağladıktan sonra entegrenin 1 numarası eksi girişi, 8 numarası artı girişi olarak kabul edilmektedir. Şimdi arkadaşlar buradaki bağlantıyı sağladıktan hemen sonra entegremizin 3 numaralı ayağından 10 kilo ohmluk bir, şu şekilde 10 kilo ohmluk bir direncimi 3 numaralı ayaktan şöyle boşa çıkartalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi buraya bir transistör bağlayacağız. Bu transistörde BC547 kullanacağım. Siz burada istediğiniz herhangi bir transistör, fakat en kanallı, yani pin uçlarının çıkış bağlantılarının aynı olmak suretiyle kullanabileceğiniz en kanallı bir transistör olabilir. Veya burada daha güçlü olması için bir MOSFET kullanabilirsiniz. Şöyle 3 numaralı entegremizin 3 numaralı ayağından almış olduğumuz 10 kilo ohmluk direnci BC547'nin ortadaki ayağı ile birleştiriyoruz. Yine aynı şekilde BC547'nin pin bilgilerini şu anda da ekranda görmektesiniz. Buradaki bağlantıyı tamamladıktan sonra yine entegremizin 3 numaralı ayağından 100 kilo ohmluk direncimi şu şekilde aynı yerden entegremizin 3 numaralı ayağından 100 kilo ohmluk direncimizi aldık. Bu direncin ucu şöyle boşta kalsın.
1 mikrofaradlık voltaj 12 voltun üzerinde olması şartıyla, çünkü sistemi 12 volt ile çalıştıracağız. 1 mikrofaradlık kutuplu kondansatörümün artısını şöyle almış olduğum 100 kilo ohmluk dirence şöyle bağlantısını sağlıyorum. Kondansatörün artısını direncin ucuna, eksisini de bordomun eksi hattına bağlantısını bu şekilde tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi bağlantılar böyle. Şimdi arkadaşlar gelelim transistörümüzün diğer ayaklarını, diğer pin uçlarının bağlantısını sağlayalım. Transistörümüzün soldaki, yani 1 numaralı ayağı bizim çıkış ucumuz olacak. Onun için şöyle ben bir tane power led kullanacağım. LED'imin artı ve eksi uçlarını hemen şöyle sizlere göstereyim. Transistörün sol taraftaki, yani 1 numaralı ayağı bu sistemin, bu devrenin eksi çıkışı. Hemen şöyle LED'imin eksi ucunu transistörün 1 numaralı ayağına bağlıyorum. LED'imin diğer ucu da devrenin artı hattına bağlanacak. Hemen şöyle artı hattını da tamamlayalım. Buradaki bağlantımız bu şekilde. Şimdi transistörümüzün en sağ tarafta bulunan ayağına ise kondansatörümüzün eksi hattına şöyle eksi hattıyla ortak bir hatta bağlıyoruz. Yani kondansatöre bağlıyoruz dediğim şu, buradaki görmüş olduğunuz kaç numara? 1 numara. Entegremizin 1 numaralı ucu. Yine aynı şekilde entegremizin 2 numaralı ayağından 10 kilo ohmluk direncimizin eksi ucunu, sonrasında kondansatörümüzün eksi ucunu ve BC547 transistörümüzün en sağ taraftaki ucunu da eksi hattına bağlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu devreyi dediğim gibi bir buton üzerinden kontrol edebilmemiz için entegremizin 3 numaralı ayağından 100 kilo ohmluk direncimizi bağlamıştık. Hemen 100 kilo ohmluk direncimizin şöyle bağladığımız yerden bir kablo çıkartıyoruz. Bu kabloyu butona bağlamamız için kullanacağız. Şöyle gördüğünüz gibi yani butonun diğer bağlantısını 6'dan da alabilirsiniz, 2'den de alabilirsiniz. Sonuç itibariyle entegremizin 6 ve 2 numaralı ayakları birbirine bağlı. Şöyle bakıyorum, 2 numara şurada bir boşluğum var. Hemen şuradan da butonumun bağlayacak olduğum diğer ucunu da çıkartmış oluyorum. Hemen şöyle buton bağlantısını da sağlayalım arkadaşlar. Butonumuzu da sağladık. Bordumun artı ve eksi enerji girişi verebileceğim hatları bağladıktan sonra sadece ufak tefek bağlantılarımız kaldı. Ne demiştik biz? Entegremizin 1 numaralı ayağı eksi girişi ve 8 numaralı ayağı entegrenin artı girişi. Hemen şöyle arkadaşlar, entegrenin 8 numaralı ayağına da bordumuzun artısının bağlantısını sağlayalım ve şuradaki eksi hattını tamamlayabilmemiz için bordumuzun iki eksi yerlerini de şöyle bir kablo vasıtasıyla birbirine bağlayalım ki buradan göndermiş olduğumuz eksi aynı şekilde buradan alt kısma geçerek devreyi tamamlayabilsin. Şu anda her şey hazır. Hemen arkadaşlar 12 voltumuzun eksisini şu şekilde girişini sağlıyorum ve 12 voltumuzu da bordumuzun artı girişine sağladıktan sonra şu anda gördüğünüz gibi LED'im yanmıyor. Ta ki butona bastığım zaman gördüğünüz gibi LED'im yanıyor. Tekrardan butona basıyorum. LED'imiz söndü. Şimdi burada çok önemli bir hatırlatma ve bilgi vermek istiyorum ki burada kullanmış olduğum BC547 transistörüm en fazla verebileceği maksimum 100 miliamper. Yani 100 miliamperi geçtiği zaman buradaki transistör ısınacaktır veya çok daha fazla aşım olduğu zaman transistör yanabilir, patlayabilir. Onun için dediğim gibi buraya bir MOSFET 44 N kanallı bir MOSFET kullandığınızda
ortalama 5 amper ve 10 amper aralığında çok rahat bir şekilde sisteme şerit led, motor veya istediğiniz herhangi bir şeyi bağlayıp çıkış akımını güçlendirebilirsiniz. Veya elinizde MOSFET yoksa yine aynı şekilde N kanallı ayak uçları aynı olmak suretiyle bir amperi yüksek transistör kullanabilirsiniz. Sizin için çok daha iyi olur. Şöyle tekrardan butona bastığımda devre çalışıyor. Butona basıyorum. Devre dışı kalıyor. Dediğim gibi bu devreyi istediğiniz birçok alanda kullanabilirsiniz. Zaten şöyle de gösterdiğim gibi bu görmüş olduğunuz küçük bir modül aynı görevi görmekte. Fakat normal buton yerine adamlar buraya temas, yani dokunup da sistemin çalışabilmesi için bir alan düzenlemiş. Aslında aynı mantık. Yani butona basıyoruz, devremiz çalışıyor. Buradaki touch yazan kısma parmağımızı değdiriyoruz, devre çalışıyor. İkisi de aynı mantık. Yani kendi devrenizi oluşturmak istiyorsanız görmüş olduğunuz gibi bu küçük modül aynı şekilde bağlantısı burada. Siz buraya buton yerine çok daha farklı şeyler koyabilirsiniz. Bir switch olabilir. Gerçi switch de bir buton grubuna girebiliyor ama dediğim gibi burayı geliştirebilirsiniz. Yine aynı şekilde transistörü güçlendirebilirsiniz veya buradaki led yerine istediğiniz herhangi bir şeyi bağlayabilirsiniz. Tekrardan butona basıyorum. Gördüğünüz gibi sistem devre dışı. Buradaki projemiz, entegremizin bağlantıları bu şekildeydi. Entegrenin bilgileri, transistörün bilgileri ve bu devrenin devre şemasını videonun açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Oradan bakın sizler de bu ve buna benzer devreler hazırlayabilirsiniz. Umarım sizler için yararlı bir bilgi, yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.